Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yöresel, meşhur Kayseri yağlama tarifini izleyeceksiniz. Kayseri yağlamamızın tarifi için yoğurma kasemin içine ilk önce bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 ml'lik su bardakları. Bir yemek kaşığı kuru mayamı da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Malzemelerimi biraz bu şekilde karıştırıyorum ve tuzunu ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ben 1,5 tatlı kaşığı kadar ekledim ama tatlı kaşığım ufaktı arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Un miktarı her zaman belirttiğim gibi marka kalitesine göre değişebileceği için arkadaşlar sizler hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayın. Spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra geri kalanını elimle kıvamlı bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Ben toplamda 5,5 su bardağı kadar un eklemiş oldum hamuruma. Tabii ki her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Eliniz hamurluyken ne kadar un ekleseniz de eliniz hamura yapışacağı için hamurun kıvamını ayarlayamayabilirsiniz. Yumuşak, esnek bir hamur yoğurmak için elinizi yıkadıktan sonra tekrar kıvamını kontrol edin. Aksi halde hamur işleriniz sert olur çok fazla un ekleyince. Bakın ben bu kıvam gelene kadar unumu ekledim. Sizler de bu kıvama göre un eklemesi yapabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra kabıma alıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum yarım saatte mayalandı. Tabii ki sizin bulunduğu oda ısısına göre bu süre değişebilir. İlk havasını çıkarttıktan sonra hemen unlamış olduğum tezgahıma hamurumu alıyorum. Biraz da bu şekilde çok az yoğurup hamurumu toparlayacağım. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra hemen hamur kesme aparatımla bu şekilde parçalara ayıracağım. Hamuru bu şekilde gelişigüzel kesiyorum. Sonrasında elimle aynı eşit büyüklükte bezeler yaptım. Ben kendi tavamın büyüklüğüne göre yumurta büyüklüğü kadar yaptım. Sizler eğer daha küçük tavada yapacaksanız daha küçük bezeler yapabilirsiniz. 13 adet beze yaptım arkadaşlar ben. Bu arada bezelerimin üzerini temiz bezle örttüm. Üzerinin kurumaması ve rahat açılımı için mutlaka bezelerinizin üzerlerini örtün. Bu şekilde tavamın büyüklüğü kadar açacağım. Yağlama hamuru çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Orta kalınlıkta olması yeterli bizim için. Dilerseniz merdaneyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Benim kolayıma oklava geldiği için oklavayla yaptım. Açmış olduğum hamurlarımı temiz sofra bezinin üzerine seriyorum. Hamurlarımın üzerinde bezle örtüyorum ki arkadaşlar yufkalarım kurumaması için. İlk önce hepsini bu şekilde açacağım. Sonrasında pişireceğim. Evet, açmış olduğum yufkamı hemen tavamın üzerine alıyorum. Tavamız mutlaka sıcak olmalı. Arkalı önlü yanmadan pişireceğim. Mutlaka açmış olduğunuz yufkaların üzerine sofra beziyle de örtün ki arkadaşlar kurumaması ve güzel rahat pişmesi için. Bakın benim yufkalarım çok güzel kabararak pişiyor. Pişen yufkalarımı servis tabağına alacağım. Üzerinde yine tekrar temiz bezle örteceğim ki kurumaması için. Arkalı önlü hamurlarımı bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Yağlamamızın harcı için tavaya yarım kilogram kıymayı ekliyorum. Ben orta yağlı kıyma kullanacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz yağsız kıyma da kullanabilirsiniz. Kıymam bu şekilde suyunu çektirene kadar tavamda pişireceğim. Yağ eklemeden ilk önce bu şekilde suyunu çektirene kadar kıymamı pişirdim.
Sonrasında bir çay bardağı kadar yağ ekliyorum. Sizler daha az yağlı severseniz yağ miktarını azaltabilirsiniz. Yağını da ekledikten sonra kıymamı birkaç dakika bu şekilde kavuracağım. Kavurmuş olduğum kıymaya 2 adet ince doğranmış kuru soğan ekliyorum. Benim kuru soğanlarım büyüktü. Sizler dilerseniz daha fazla kuru soğan da ekleyebilir veya çok sevmiyorsanız daha az ekleyebilirsiniz. 3 adet ince kıyılmış sivri biberimi de ekliyorum ve sonrasında soğanlar kavrulana kadar bu şekilde kavuracağım. Ara ara karıştırarak. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Soğanlarım yeterince kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Benim biber salçam koyu ve kıvamlı olduğu için çok eklemedim. Sizler dilerseniz daha fazla salça ekleyebilirsiniz. Kıymalı harcımıza domates yerine ben domates püresi ekledim. Bu şekilde derin dondurucumda domates pürem vardı. Bunu ekledim. Eğer siz normal taze domates ekleyecekseniz 4 tane rendelenmiş domates ekleyebilirsiniz. Kıymalı harcıma sıcak suyunu ekliyorum. Büyük su bardağıyla ekledim. Sizler 2,5 klasik su bardağıyla da ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ekliyorum. Çok fazla tuz eklemesi yapmayacağım. Salçam da tuzlu olduğu için. Baharatlarımı da ekliyorum. Toz biber, pul biber, karabiber olarak ekledim. Sizler kendi damak tadınıza göre baharatları artırıp azaltabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Benim domates pürem piştiği için kavurmadım. Sizler taze domates kullanacaksanız mutlaka domatesiniz kavrulduktan sonra su eklemesi yapın. Suyunu ekledikten sonra 20 dakika bu şekilde pişirdim. Ocağımın altını kapatacağım. Kıymalı harcınız bu kıvamda olacak. Eğer suyunda azalma olursa su eklemesi yapabilirsiniz. Artık sıra Kayseri yağlamamızı hazırlamaya geldi. Bakın yufkalarımın üzerine örtmüş olduğum bezimi kaldırdım. Pişirdikten sonra yufkalarımız beklerken mutlaka üzerine temiz bezle örtün ki yufkalarınız kurumasın. İlk yufkamı hemen alıyorum. Bu şekilde katlıyorum arkadaşlar ve güzelce kıymalı harcımın içine batırıyorum ki kenar kısımları da güzelce yağlanması için. Bu şekilde büyük servis tabağına almış olduğum yufkamın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan ekleyeceğim. Çok fazla eklemeyin. 13 kat yapacağımız için hepsini hesap ederek yeterli olacak şekilde ekleyelim kıymalı harcımızı. Biraz zahmetli olsa da gerçekten sonuca değiyor. Çok lezzetli tarif oluyor. Buradan da Kayseri'ye selam olsun arkadaşlar. Bütün yufkalarım bitene kadar bu işlemi devam edeceğim arkadaşlar. Her yerine kıymalı harcımızı da güzelce dağıtıyoruz. Ben bazen yufkasını fazladan açıp derin dondurucuda saklıyorum. Yapmak istediğim zaman derin dondurucudan çıkarıp bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, son katının da kıymalı harcını ekliyorum. Son katımızın kıymalı harcını yerleştirdikten sonra sıra dilimlemeye geldi. Ben 4 dilim şeklinde keseceğim. Sizler kişi sayınıza göre daha fazla dilim yapabilirsiniz. 4 dilime kesmiş olduğum Kayseri yağlamam hazır. Üzerine sarımsaklı yoğurtla süslemesini yapacağım. Bu şekilde ortalarına sarımsaklı yoğurt eklemesi yapıyoruz. Sonrasında çatal yardımıyla dürüm yaparak afiyetle yiyebiliriz. Ben o kısmı size gösteremedim. İftar saati geldiği için kusura bakmayın. Kullandığım malzemelerin ölçülerini detaylı şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.